Tarım yapmaya hazırsınızdır. Toprak elinizde, niyetiniz yerinde. Ama büyük bir eksikle karşı karşıyasınızdır. Tohum yoktur. Ne ekeceksiniz? Toprak neyi bekliyor? Siz ona ne vereceksiniz? İşte tam bu noktada aklınıza köydeki çiftçi gelir. Tohumu tanır, ne zaman ne ekileceğini bilir, hangi toprağın neye uygun olduğunu sezgileriyle çözer. Ama onun da bir derdi vardır. Güvenlik. Eşinizle birlikte onu ziyaret edersiniz. Basit bir öneriyle çıkarsınız karşısına. Sen bize tohum ve bilgi ver. Biz de seni koruyalım. Bu teklif çiftçiye de cazip gelir. Çünkü artık ne bilgi bedavaya verilir, ne de kas gücü boşa harcanır. Ve böylece yeni dünyanın ilk toplumsal iş bölümü gerçekleşmiş olur. İlk kez biri bilgisiyle, diğeri gücüyle ortak bir üretim zemini kurmuş. Artık sadece hayatta kalmıyorsunuz, toplum kuruyorsunuzdur. Henüz kurallar koymasanız da anlaşmalar başlıyordur. Ve bunlar sözde değil, ihtiyaçla mühürleniyordur. Toprak elinizdedir, tohum da artık sizindir. Ama hiç düşünmediğiniz bir eksik tüm süreci durdurur. Kazma küreğiniz yoktur. Toprak size bakar, siz toprağa, ama onu işleyecek bir aracınız yoktur. Bir an iç geçirirsiniz. Keşke Sümer tanrısı Enki gelse de bize de kazma kürek verseydi. Ama bu yeni dünyada tanrılar gelmez. İhtiyaçlar insanı yönlendirir. Eskiden madencilik yapmış olan kocanız bir arkadaşıyla birlikte harekete geçer. Demir cevheri aramaya koyulurlar, aylarca dağ taş gezer, farklı noktaları kazarlar ve bir gün toprağın altı onlara cevabını verir. Demir cevherini bulurlar. Başka bir bölgeden de kömür ve sonunda yapı marketlerdeki kadar şık olmasa da iş gören bir kazma ve kürek üretmeyi başarırlar. Artık sadece toprağı değil, geleceği de kazabileceğiniz bir aletiniz vardır. Kocanız daha en başından beri aynı şeyi anlatıyordu. Küresel felaketten bir gece önce Tanrı onunla rüyasında konuşmuş ve bu sayede kurtulmuş. Ona göre bu bir tesadüf değil, ilahi bir görevdi. Ama kazma kürek yapıldığında işler değişmiştir. Artık sadece konuşan biri değil, üreten, kurtaran ve kutsanan biri haline gelmiştir. Grubun gözünde o artık sıradan bir adam değil, yeni dünyanın ilk seçilmiş kişisidir. Ve ne yazık ki ya da ne tuhaf bir biçimde iyi ki, o da bu gücün farkındadır. Felaketten kurtulma hikayesine yeni bölümler eklemeye başlar. Tanrı bana o saatte madene inmemi söyledi. Ben kurtarılacak üstün kullardan biriyim. Henüz küçük olan oğullarınız babalarına hayranlıkla bakar. Her anlattığı kulaktan kulağa efsaneye dönüşür. Siz de fark edersiniz, yeni bir mitoloji doğmaktadır. Herakles ve oğulları belki antik Yunan'da kalmıştır ama şimdi gözlerinizin önünde bir başka efsane yazılmaktadır. Siz gerçeği biliyorsunuzdur. O gün o adam işe gitmişti, madene inmişti. Çünkü mesaisiydi. Tanrı değil, Bordro çağırmıştı onu. Bir akşam bunu ona söylersiniz, dobra ve net. Ve ne tesadüftür ki tam o gece bir yılan sizi ısırır. Neyse ki yılan zehirsizdir ama eşiniz bunu da kullanır. Seni bağışladığım için zehirli değildi ama bir daha böyle bir hata yaparsan affedemeyebilirim. Artık siz de korkmaya başlamışsınızdır. Çünkü yeni düzenin kutsalı sizin evinizdedir. Ve o kutsal sadece sözleriyle değil,
artık ritüelleriyle de hükmetmeye başlamıştır. Dualar eder, bereket için tütsüler yakar, çocukların başına su serper, hiçbir din adamı olmayan bu toplumda ilk dini lider artık odur. Ve siz, bir kadının gözleriyle tarihin en eski döngüsünü yeniden izliyorsunuzdur.